Merhaba Kült TV'nin araştıran insanları. Bu videomda hakkında birçok bilgi kirliliği bulunan gizemli piramitlerle ilgili son derece değişik verileri toparlayarak seyirlerinize sunuyorum. Dünya tarih sahnesinde boy göstermiş birçok uygarlık çeşitli sebeplerle piramitler inşa etmiştirler. Örneğin Mısır'daki piramitler elektrik santralleri iken Mayaların piramitleri yarı dini, yarı astrolojik bazı özel ritüeller için kullanıla gelmiştir. Batı tarafından keşfi 1945'li yıllarda gerçekleştirilen Çin'deki piramitler ise başlı başına ayrı bir bilmecedir. Piramitler ilk olarak 2. Dünya Savaşı sırasında Amerikalı pilot James Gaussman tarafından gözlemlenmiştir. Hindistan'dan Chongqing'e malzeme taşıyan pilot bir uçuştan dönerken motorlarından biri arızalanmış ve benzin depolarının donduğunu sanarak daha alçak bir irtifaya inmeye karar vermişti. Pilot çok dikkatli olmak zorundaydı. Çünkü tüm bölge dağlık ve tehlikeli arazilerle kaplıydı. Bu dağlardan sakınmak için yan yattığında büyük düz bir vadiye gelmişti. Tam önünde parlayan devasa bir piramit vardı. En dikkate değer şey piramitin tepe taşıydı. Gaussman bunun kristalden yapılmış olduğunu düşünmüştü. Piramidi 3 kez turladı ve üstüne doğru yöneldi. İstihbarat raporunda piramidin çevresinde hiçbir şey göremediğini belirtmişti. Çıplak arazi içinde büyük bir piramit duruyordu. Onun çok eski olduğunu tahmin ettim. Raporunu şu soruyla bitirmekteydi. Onu kim inşa etti? Neden inşa etti? İçinde ne var? Çin'in Xi'an kentine 100 kilometre mesafede irili ufaklı 100 tane kadar piramit bulunmaktadır. Bunlardan en çok göze çarpanı yaklaşık 300 metre yüksekliğiyle dünyadaki en büyük ve en eski piramit olma özelliğini taşıyan Büyük Beyaz Piramittir. Piramitlerin keşfiyle beraber Çin Halk Cumhuriyeti bölgede araştırma yapmayı ve piramitlerin incelenmesini yasaklamıştır. Bununla da kalmayan Çin hükümeti piramitlerin tepelerini keserek üzerlerine toprak dökmüş ve ağaçlandırmıştır. Yapılar hakkında ortaya birçok iddia atılmıştır. Türkiye'nin bazı önde gelen araştırmacıları yapıları Uygurların inşa ettiğini söylemişse de bu sav gerek Uygurlar hakkındaki geniş bilgi ve belgelere gerekse piramitlerin yapılış tarihine bakıldığında gerçeklikten çok uzaktır. Yine ülkemizde bazı Türk araştırmacılar ve Avrupalı bazı çevrelerce piramitlerin Çinlilere ait olduğu, Türklerle hiçbir alakası olmadığı yönünde ciddi bir propaganda başlatılmıştır. Ancak bu iddia tamamen gerçekleri örtbas etme amacı gütmektedir. Zaten piramitler Çinlilere ait olsalardı, Çin hükümeti bunları saklamak yerine tam manasıyla araştırır, daha sonra da her tarafını parıl parıl parlatarak turizme açarlar ve işte bizim kadim tarihimiz diyerek göğüslerini gere gere her yerde anlatırlardı. Piramitlerin Türklere mal edilmesine dönecek olursak, bölgede yaşamış Uygurlar dışında Türk boyları da bulunmaktadır. Ancak bunlar küçük topluluklar olup piramit yapacak kadar kaynağa ve güce sahip değillerdir. Piramitlerin incelenmesi yasak olduğu için uzun yıllar boyunca asılsız söylemler ve iddialar havada uçuşmuştur. Bir başka teoride M.Ö. 70 bin yılında batan kayıp kıta Mu'dan kurtulanların buraya gelerek bu piramitleri inşa ettiği şeklindedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de bir Türk tarih tezi hazırlatmıştır. Tamamlanamayan bu tezde Türklerin ana vatanı olarak kayıp kıta Mu'yu işaret etmiştir. Mısır'daki Firavunlar dönemiyle neredeyse aynı tarihlerde Çin'de yarı mitolojik 5 kral hüküm sürmüştü. Bu uygarlık altın ve yeşim zengini gelişmiş bir medeniyetti. İpek ve gıda bolluğu içerisindeydi. Bununla birlikte İskenderiye'nin büyük kütüphanesinin Roma İmparatoru Sezar tarafından yakılmasını takiben İmparator Qin Shi Huang M.Ö. 212'de Kadim Çin'le alakalı tüm kitapların ve edebi eserlerin yakılmasını emretti. Büyük İmparatorluk Kütüphanesi'ne dahil bütün kütüphaneler yakıldı. Ancak bazı kitaplar ve yazmalar mağaralarda ve manastırlarda gizlenmişti. Milattan sonra 100 senesinde Wang Taoxin isimli Taocu bir rahip bir dizi mağarada yer alan kütüphaneleri keşfetmişti. Bu metinler kadim zamanlardan ve ana vatan Mu denilen bir yerden bahsetmekteydi. Edgar Sayce, Mu'nun Lamuria'nın diğer ismi olduğunu birçok kere ima etmişti. Bulunan bir el yazması parçasında Atlantis ve Mu'nun battığı Pasifik Okyanusu'nu detaylı şekilde tasvir eden eski bir harita yer almaktadır.
Bu kıtaların batmasından sonra kurtulanları tarih öncesi zafer dolu bir çağın geride kalan son kayıtlarını Mısır'a, Çin'e, Yucatan'a ve başka coğrafyalara yolculuk yaparak götürmüşlerdi. Edgar Sayes'in okumaları insanların bir zamanlar tek bir dil kullandıkları ve çok uzak coğrafyalara seyahat edebildikleri bir çağdan bahseder. Bu okumalarda Mısır'ın güneş tanrısı Ra'nın Çin ve ilgili diğer bölgelere yaptığı yolculukların nasıl gerçekleştiğinden bahseder. Belki de Ra, piramit yapma sanatını yolculukları sırasında gittiği yerlerdeki medeniyetlere de öğretmişti. Piramitlerden arta kalanlar dünyanın her yanında bulunabilir. Mısır, Orta Amerika, Eski Fransa, Orta Asya, Polinezya, Peru ve tarih öncesi Mississippi Vadisi'nde. Peygamber Efendimizin bir hadisinde "İlim Çin'de bile olsa gidiniz alınız" buyurulmuştur. Sevgili Peygamberimizin her sözü kuşkusuz ki hikmetli mesajlar taşır. Ancak o dönemde Arabistan'a çok daha uzak coğrafyalar varken niçin özellikle Çin vurgusu yapılmıştır? Acaba bölgede dünyayı sonsuza kadar değiştirecek bir ilim mi yatmaktadır? Bu konu üzerine uzun uzadıya tartışılır. Alman araştırmacı yazar Hartwig Hausdorff bölgeyi şahsen araştırdı. Piramitlerle ilgili şu anda internet ortamında erişebildiğimiz birçok fotoğrafı çekti ve birçok materyal topladı. Yaptığı kapsamlı araştırmalarda piramitlerin içerisinde Mısır mumyalarından binlerce yıl önce mumyalanmış muazzam mumyalar olduğunu söyledi. Zaten deşifre edilen Mısır hiyerogliflerinde de Mısırlıların mumyalama tekniklerini Altay Türklerinden öğrendikleri açıkça anlatılmaktadır. İngiliz araştırmacı Edward Churchward, Uygur İmparatorluğu ve Kayıp Kıta Mu hakkında dünyanın en kapsamlı araştırmasını yapmıştır. 1928 senesinde Amerika'da Çinli bir köylüden altından bir bozkurt başı satın almıştır. Köylü bu kurt başını Çin'de bir piramidin içerisinde bulduğunu söylemiştir. Piramitler bölge halkı arasında Türklerin atalarına ait kütüphaneler olarak bilinmektedir. Piramitlerin içerisinde bazı kabartmalar, semboller, taştan oyma eşyalar ve paha biçilemez değere sahip binlerce yazma tablet bulunmaktadır. Piramitlerin Türklere ait olmadığı iddiaları ise başlı başına delilden yoksun, Türk tarihini karalamaya yönelik mesnetsiz iftiralardır. Nitekim bir piramidin içerisindeki duvarda Türkler güneşin batmasına yakın bir zamanda orduları ile buralara tekrar gelecekler. Doğuya, Asya'ya ve dünyaya hakim olacaklardır yazmaktadır. Çinliler ve Batı dünyası tarafından Şoane olarak bilinen 5000 yıllık Türk mumyası Lolan Güzeli'nin Mısır ve diğer medeniyetlerin mumyalarından en büyük farkı mumyalama işleminin iç organlar çıkarılmadan yapılmış olması ve mumyanın vücudunda yer alan ameliyat izleridir. Bu da dünyanın bilinen ilk ameliyatı olarak kabul edilmektedir. Değerli araştırmacı Oktan Keleş'in Çin'e bizzat giderek binbir zorlukla piramitlerin içerisine girmeyi başarmış ve paha biçilemez bilgiler elde etmiştir. Piramitlerin etrafındaki topraklarda otlayan hayvanlar son derece sağlıklı oluyor. Daha fazla süt veriyor ve hasta hayvanlar burada otlayınca iyileşiyor. Çinli köylülerse çocukları hastalandığında bir süreliğine onları piramidin içerisindeki mumyaların yanına yatırıyorlar ve çocuklar iyileşiyorlar. Ayrıca köylüler zaman zaman piramidin üzerinde ışık saçan nesneler gördüklerini Keleş'e anlatmışlardır. Keleş'in piramitlerin içerisinde çektiği fotoğraflardaki ay yıldızlar, kurt başları ve Oğuz Kağan'a ait olduğu söylenen granitten oyma tasvir, ayrıca piramitlerde bulunan tabletler de anlatılanların çok ufak bir kısmı dahi piramitlerin Türklere ait olduğunu şüphe götürmez şekilde kanıtlamaktadır. Alman araştırmacı Hartwig Hausdorff'un yeni ortaya çıkan notlarında ise piramitler hakkında başkaca bilgiler bulunmaktadır. Birçok piramidi incelemiş olan Hausdorff, duvarlarda dünya ve yıldız haritaları betimlemeleri olduğundan bahsetmiştir. Ayrıca piramitlerdeki tabletler hakkında da yaptığı ciddi çalışmalarda bu tabletlerde bir kısmı geçmiş, bir kısmı ise gelecekle ilgili kehanetlerin olduğunu ve şaşırtıcı şekilde kehanetlerin bazılarının gerçekleştiğini söylemiştir. Tabletler, tarihte yaşanan ve halen tam olarak ne olduğu bilinmeyen birçok olayı da aydınlatır niteliktedir. Büyük Beyaz Piramit'teki binlerce tabletten bir tanesi de o dönem Türklerin elinde boynuz biçiminde uzak ülkelerle iletişim kurabilmeyi sağlayan ve fırtına çıkartıp
güneş kadar parlak ışıklar saçarak düşmanları öldürebilen bir silah bulunduğunu anlatmaktadır. Yine bir başka tablette 6 ayrı şehri olan ve teknolojik olarak çok gelişmiş bir Türk ülkesinden bahsedilmektedir. Bu ülke büyük bir deprem sonucu suların altına gömülmüştür. Hausdorff'a göre tablet kayıp kıta Mu'yu betimlemektedir. 2009 senesinde Çin hükümetinin isteği doğrultusunda Pekin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından piramitlerde yapılan incelemelerin sonuçları gizli de tutulsa bir kısmı medyaya sızdı. Sızan bilgilere göre incelenen bir tablette elektrik enerjisinin nasıl üretilip kullanılacağı konusunda son derece kapsamlı bilgiler verilmekteydi. Yine bir başka tablette güneş enerjisinin ayna benzeri çeşitli materyallerin kullanılması suretiyle üzeri kaplı seralara yansıtılarak mevsim ayrımı gözetmeksizin istenilen bitkilerin istenildiği zamanlarda üretildiğinden bahsedilmektedir. Kendi dönemi için oldukça şaşırtıcı bir teknoloji kullanıldığı gün gibi açıktır. Piramitler içlerinde barındırdıkları tabletlerle sırlarını insanlıkla paylaşmaya hazır olarak beklemekte olsa da şu an için ne yazık ki bu mümkün görünmemektedir. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana videonun altında bulunan mail adresinden ulaşabilirsiniz. CÜT TV'ye destek olmak için videoyu Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videoları takip edebilmek için abone olarak Araştıran İnsanlar topluluğuna katılmayı unutmayın. Bir başka videoda daha görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.